Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle mor komutanlar hakkında konuşacağız. Çünkü bunu siz istediniz. Dostlar yorumlara mor komutanlar hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Ne yapabiliriz? İşte piyade oynayacaksak ne yapalım? Süvari oynayacaksak ne yapalım? Ne olur ne biter falan. Bununla ilgili çok fazla soru geldi. Ve ben de bu arkadaşların hepsine söz verdim. Sizinle ilgili de ilerleyen günlerde içerik yapacağım dedim. Ama bir etkinlik takvimim vardı, yani hani bir içerik takvimim vardı ve ona göre ilerliyordum. O yüzden de birazcık geç oldu. O noktada o gün geldi. Mor komutanlarla ilgili içeriğimizi yapacağız. Bugün de bir dostumuz, Batuhan Dürden isimli bir dostumuz bir soru daha ekledi. Bu soruyu da bu mor komutanlar serisiyle birleştirip devamında o soruya yanıt vereceğim. O soruyu da yanıtlayan videolarla devam edeceğim. Burada Batuhan Dürden arkadaşımız diyor ki free to play bir oyuncunun oynadığı özel birim dışında sarı komutan kasmak isterse mesela bir piyade oyuncunun hangi sarı süvari veya okçu komutanı kasmalıdır? En verimlisi ve en kolayı free to play oyuncu için hangi komutanlar olur? Bunlarla ilgili video çekersen çok mutlu olurum demiş. Ben de bunlarla ilgili de video çekeceğim ama bu ilk videoda bu konuyla ilgili konuşmayacağız. İlk videoda mor komutanlarla ilgili konuşacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Biraz daha hani çok dağıtmamak istediğimiz için, bir arada tutmak istediğimiz için her komutan hakkında şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor, şu becerisi şöyle yapar, böyle yapar falan hepsini söylersem bu şey olacak, yani bu çok uzun bir video olacak ve siz bundan sıkılabilirsiniz, izlemek istemeyebilirsiniz veya sizin çok fazla zamanınız olmayabilir, başında kalamayabilirsiniz. Öğrenmeniz açısından sorun yaşamamanız için mümkün olduğunca kısa bir şekilde tavsiyeler verdiğim bir video olacak. Öncelikle piyadeden başlayalım. Bir piyade oyuncusuysanız benim size önerim, yapmanız gereken ilk şey Santuzu'yu 60 level'a kasmaya başlamak. Santuzu'yu 60 level'a kasmaya başlama konusunda ki önerimizin sebebi, Santuzu gerçekten oyun boyunca sizin çok uzun süre kullanacağınız ve çok önemli komutanlardan bir tanesi. Yani gerçekten mor komutan olarak bir sarı komutana en yakın komutanlardan bir tanesi Santuzu. Oyuna verdiği katkı ve kullanım alanının genişliği anlamında söylüyoruz bunu. Çok fazla alanda kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden bu şekilde söylüyorum. Her birim için ikili ikili önerilerde bulunacağım. Yani ilk bir kesin öneride bulunacağım işte ve işte yanına aparatif olarak hani şunu yapın, bunu yapın, arkasına şunu koyabilirsiniz falan filan bahsedeceğim elimden geldiğince. Santuzu'yu 60 yaptınız. Bu yolda ne yapıyorsunuz? Santuzu'yu 60 yapmak için etkinlik geliyor. Hani karışık bahsediyorum şu anda. Birazcık toparlayacağım sonra. Hani ilk etkinlik geliyor oyuna. Lohar etkinliği geliyor. Barbar kesiyorsunuz. Lohar geliyor. Lohar'dan işte ilk beceriyi 5 yapıp ondan sonra Lohar'ı açıyorsunuz. 1-1-1-1 şeklinde kasmaya başlıyorsunuz. Lohar'ın çok güzel bir özelliği var. İlk kasmak, ilk fulllemek, 60 level'a atmak istediğiniz komutanı genel itibariyle Lohar'la kasmanızı tavsiye ederim. Çünkü Lohar'ın deneyim bonusu çok yüksek. 70'e ulaşıyor. Ve kafa elde etmesi Lohar'ın nispeten diğer komutanlara göre kasması, kafa elde etmesi oyunun başında daha kolay oluyor. Çok fazla barbar keserseniz Lohar şeyleri çıkıyor ve o komutanı çok daha hızlı bir şekilde fullleyebiliyorsunuz ve Lohar hızlı fullenince de diğer komutanların becerileri, tecrübelerini daha hızlı arttırabiliyorsunuz. Asıl kasmak istediğiniz savaşta kullanacağınız birimi, yani komutanı Santuz'uysa, piyadeyseniz bu şekilde Lohar'la birlikte kasabilirsiniz. Bu adikada bu oran mesela son seviyede %20, sabit %20, Lohar dışında Bodika'da %20 sabit alıyorsunuz. Hem Lohar'ın bu becerisi birinci seviyedeyken Bodika ile de kasabilirsiniz ama Lohar buraya geldikten sonra ikiye çıktıktan sonra üçüncü becerisi veya üçüncü seviyeye çıktıktan sonra Lohar'la kasmaya devam edebilirsiniz. Bu bütün şeyler için geçerli. Yapmanız gereken şöyle bir şey var. Santuzu'yu bir yandan kasıyorsunuz. Ama oyunun başındasınız ve sizin toplama yapmaya, yani kaynak toplamaya da ihtiyacınız olacak bir noktada. Toplama komutanlarınızı da ilk etapta 37 level yapmanız gerekiyor. 37 level yaparak ne yapıyorsunuz? Ne şekilde ilerliyorsunuz? Şimdi toplama komutanları ile ilgili video yaptım. Ama genel olarak şöyle göstereyim. 37 level yapmanın sebebi şu. Şuraya direkt açıp, bunu tamamen açıp şurayı almadan, burayı almadan direkt bunu tamamen açmanız için ve hızlı farm yapabilmeniz için gereken seviye 37. Sonrasında 40 level yaptığınızda burayı da alıyorsunuz. O şekilde ilerliyorsunuz.
Toplayıcı komutanlarla ilgili videomuz kanalda var. Yeni başlayan arkadaşların gelişimine katkı sağlamak için toplayıcı komutanların öneminden ve neler yapmaları gerektiğinden orada bahsediyoruz. Burada çok fazla uzatmayacağım. Barış koruma komutanlarımızı birinci komutan olarak kullanıyoruz oyunun başında barbar keserken ve barbar kalesi keserken. Gelen XP kağıtlarını da önem verdiğimiz komutanlara harcıyoruz. Bir yandan barbar keserken bu ikisini artı işte elde ettiyseniz Belisarius'u barış koruma komutanlarını kullanarak mümkün olduğunca hem toplama komutanlarımızı hem de alanımıza uygun olan komutanların level'ını arttırmaya, işte seviyelerini yükseltmeye, tecrübelerini kasmaya çalışıyoruz. Piyade için Santuz'u ilk 60'a ulaştırdık savaşma komutanı olarak. Arkasına ikincil bir öneri olarak ben size 3 tane seçeneğiniz var. Birincisi, ben Osman'ı öneririm çünkü çok yüksek beceri hasarı var ve kıta kapasitesi çok artabiliyor. Bu kıta kapasitesi arttığı zaman da karşınızdaki orduya göre statlarınız daha yüksek oluyor. Çünkü daha kalabalık bir orduyla savaşıyor oluyor karşınızdaki ordu. Hem beceri hasarınızı daha yukarıya çıkartabilecek hem de statlarınızı kıta kapasitesi sayesinde daha yüksek tutabileceksiniz. Bu ikili güzel çalışıyor. Aynı zamanda bu Santuz'un da beceri atması açısından çok kalabalık ordularla savaştığı bir alana girdiyse öfke yenilemesi falan da Osman'la güzel çalışıyor. Osman için şunu söyleyeceğim. Osman Bey iyi kasacaksanız eğer Osman Bey'in şöyle bir sıkıntısı var. Liderlik ağacına sahip olduğu için Osman Bey'i direkt Santuz'dan sonra 30 level'da bırakın. Direkt devam etmeyin. Bunun sebebi hem toplama komutanlarınızı 37'ye kasma amacınızın olmasından kaynaklı. Onları 37'ye kasmanız lazım. Onları bir şekilde 37'ye ulaştırmanız önemli. 37'ye ulaştırma yolunda ilerleyeceğiniz için Osman Bey'i devam etmeyin. Bir de liderlik ağacında şöyle bir durumunuz olacak. Şimdi burada 0.5 alıyorsunuz. Bir yetenek puanına karşılık bir 0.5 alıyorsunuz. Eğer bunu bir şeyden alacak olursanız, piyade komutandan alacak olursanız oradan bir tane beceriyi, bu direkt bir beceri olarak geliyor. Bu yüzden de önde kullanmanızı liderlik ağacı olan komutanlarda stat düşüklüğü yarattığı için çok fazla tavsiye etmiyorum. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Biraz daha tanklık kazandıran özellikler verdiği için Scipio'yu ikinci komutan olarak Osman'ın Santuz'un arkasında kullanabilirsiniz. Piyadeler için devam edelim. Mundeok da aynı şekilde eğer oyunun başında full yapabiliyorsanız, yani hangisi daha önce gelişirse ona göre tercih edersiniz ikinci komutanınızı. Yani şimdi Osman full değilse, hani Santuz'u kastınız, fulllediniz, şeyi de fulllediniz, ustalık becerisini de açtınız. Eğer işte Mundeok daha önce fullendiyse onun arkasında Mundeok kullanırsınız Santuz'u. Scipio için de aynı şekilde o şekilde kullanırsınız. Tercih aşaması noktasına geldiğinizde, yani elinize mor kafa bir yerlerden geldiğinde basacağınız zaman burada önceliğiniz hani Santuz'unuz full değilse Santuz'u da olsun. Onun dışında da işinize daha ihtiyaç duyduğunuz duruma göre o komutanlara dağıtın. Yani bunu savaşmaya ihtiyaç duyduğunuz bir dönemdeyseniz Mundeok'a vesaire ikinci kullanacağınız komutana verebilirsiniz. Ama savaşmaya ihtiyaç duyacağınız bir dönemde değilse hesabınız, orada hani tercihiniz işte barış koruma komutanlarınızı güçlendirip işte İKVK'ya girdiğinizde barbarları keserken daha az zorlanmanızı veya yağmacı etkinliğinde yağmacı keserken daha az zorlanmanızı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde tercihler yapabilirsiniz. Piyadeler için bu şekilde önerilerim. Onun dışında direkt okçuyla devam edeyim, sonra süvariye döneyim. Okçuda da benim size önerim, ilk fullemeniz 60'a kasmanız gereken komutan Herman. 60'a kastıktan sonra yine Herman'ı 30 level Osman'la çok güzel hasar ve atak üretecek şekilde kullanabilirsiniz. Zaten okçuda üçüncü bir seçenek olarak sadece Kusunoki var. İkinci bir seçenek olarak Kusunoki var. İlla üçüncü bir seçenek isterseniz yine aynı şekilde Scipio'yu biraz daha Herman'a tanklık versin diye söyleyebiliriz ama okçu zaten tanklık özelliği olan bir birim değil. Ona birazcık daha tanklık vermekle uğraşmak yerine biraz daha işte Osman'la kullanıp kıta sayısını arttırıp mümkün olduğunca hasar verebildiğiniz kadar vermenizi tavsiye ederim. Çünkü zaten oda kaldığınızda arkasına ne koyarsanız koyun, bu oynadığınız dönemde, mor komutan kullandığınız dönemde hasarı çok fazla yiyorsunuz ve alanda zaten sıkıntı yaşıyorsunuz. Oda kaldığınız zaman kırılgansınız. Böyle bir etkiniz var alanda. O yüzden de bu şekilde olacak. Yani Herman'ı Osman'ın arkasında değil, Herman'ı Osman'ın önünde kullanın. Sebebini de liderlik ağacından dolayı açıkladım zaten. Ve okçunun yetenek ağacı, okçu tarafı güçlü aslında. Güzel etkiler kazandırıyor. Bu şekilde.
önerilerimiz var. Süvariye gelince olay ne oluyor? Süvariye gelince olay bu tercih meselesi olmaya başlıyor. Neden tercih meselesi olmaya başlıyor? Ee, Eğer alanda çok fazla kıtaya hasar vermek isteyen bir yapınız varsa Barbars'ı 60 level'a atıp fulllemek yönünde adımlar atabilirsiniz. Ama bu tercih noktasında bir kırılma noktası var. Oyuna başlarken en uygun başlangıç için iki tane süvari medeniyeti var. Ya İspanya başlayacaksınız ki süvari oynamak isteyenlerin %90'ı İspanya başlar. Oyunu birazcık bilip de hani başlayanlardan bahsediyorum. Yani gerçekten bugün süvari hesaba sahip olmuş, iyi durumda olan insanlara da sorsanız onlar da size yüksek ihtimalle %90'ı 80'i diyecektir ki İspanya ile başlayın. Ama bir noktada şey de tercih edebilirsiniz. Yani başlangıç için yine çok uygun olan birim medeniyet Almanya'dır. O yüzden de şöyle bir şey oluyor. Eğer %90'ın %80'inin verdiği tercihe yönelirseniz zaten Pelagius oyunun ilk başındaki etkinliklerle birlikte hızlı bir şekilde kasılacak ve fullleme yönüne en yakın komutanınız olacak ve bu yüzden de Pelagius'a 60-60 olacaksınız. Almanya başlarsanız Hermann veriyor. O yüzden de insanlar oyunun başında süvari oynayacak insanlar Almanya başlamayı bir tek o nedenden dolayı tercih etmeyi biliyorlar. Yoksa verdiği özellikler fazla ordu üretme, AP'nin eylem puanına çok hızlı dolup da işte daha fazla barbar kesebilme imkanı sağlaması gelişiminiz açısından çok büyük katkılar veriyor size. Genel olarak insanlar İspanya başladığı için eğer hani oyunu bilmeden başka bir medeniyet seçerek başlamadıysa süvari olmayı düşünen insanlar şöyle oluyor. Pelagius'a sahip oluyorsunuz ve sonrasında Baybars'a geçiyorsunuz. O yüzden de ilk önce 60'a atacağınız komutan olarak Pelagius'u öneriyorum. Ondan sonra kalabalık alandaki savaşlara gireceğiniz zamanlar olduğunda işte alan hasarından faydalanmak için Baybars kasabilirsiniz. Sonrasında da işte başka da ekstradan burada işte önerebileceğimiz bir Osman var. Osman her birim için önerebiliriz. Hem kıta kapasitesinden hem de beceri hasarının yüksek olmasından dolayı Osman Bey tavsiye ettiğimiz bir komutandır. Süvari'nin ilk kombinasyonları açısından. Sonrasındaki gelişmelerde hani barbar komutanlarınızda işte toplama komutanlarınızı 37 level yaptınız. İstediğiniz işte Santuz'unuzu veya işte Pelagius'unuzu veya işte Hermann'ınızı 60 level yaptınız. Diğer ihtiyaç duyduğunuz ikinci kullanacağınızı düşündüğünüz komutanlarınızı 30'ar level'a getirdiniz. Sonrasında ne yapalım noktasına geldiyseniz şunu söyleyelim. Hangi birim olursanız olun, eğer piyade olarak başlayıp Santuz'u 60 yapmadıysanız hangi birim olursanız olun, yani süvari ve okçuysanız Santuz'u kasmanızı öneririm. Santuz'u çok uzun vade kullanacaksınız. Her yerde kullanabileceksiniz. Özelliklerinden faydalanabileceksiniz. Santuz'u başka birimde olan insanlar kullandığında ne kaybediyorlar? Sadece ve sadece buradaki piyade sağlığı bonusunu kaybediyorsunuz. Alınan hasar azaltmayı alıyorsunuz. Beceri hasarı arttırmayı alıyorsunuz. Buradaki alan hasarını alıyorsunuz ve o alan hasarının 5 hedefe isabet edebileceğini de düşünürsek isabet ettiği her hedef başına 50 öfke kazanıyor. Buradan 250 öfke geri kazanıyor. 1000 öfkeyle attığınız özelliğinizi, becerinizi siz 750 öfkeyle atıyorsunuz. Eğer kalabalık alan savaşlarında savaşıyorsanız. Santuz'un bu tarz etkileri olduğu için Santuz'u öneriyorum. O noktada Jeanne d'Arc devreye giriyor. Jeanne d'Arc 37 yaptığınız falan filan. Sonrasında Jeanne d'Arc'la daha fazla supportif olarak, ikinci komutan olarak faydalanıp bir şekilde bir yerlerde kullanabiliyorsunuz. Bunun sebebi Jeanne d'Arc'ın %30 statlar her birime dağıtıyor olması. %30 sağlık piyadeye ve %30 savunma süvariye, %30 okçu saldırısı okçuya işte vermesiyle ve işte arkada kullandığı komutana %50 50 öfke kazandırıyor olmasıyla güzel özellikler veriyor. Aynı zamanda %10 ihtimalle can basması var. İşte %25 normal hasar arttırması gibi durumlarıyla tercih ediliyor ve çok uzun zaman fark yaratabiliyor. Oyunun başlarındasınız diyelim. Mesela bir piyade oyuncusu sizin birliğinizde Jeanne d'Arc'ı Richard'ın arkasına koyup alana sürüp o dönemde Richard'ın da güçlü olmasını düşünürsek alana sürüp bütün birliğinize kalabalık alan savaşlarında bu buff'ların hepsini o alan, yani Jeanne d'Arc'ın menzili içerisinde bulunan bütün birimlere bu buff'ı sağlayıp alanda sizin ordularınızın daha üstün olmasını sağlayabiliyor. Bu da size alanda üstünlük sağlıyor.
Aynı zamanda Kayıp Kanyon veya işte Gün Batımı Kanyonu'nda ikinci komutan olarak tercih edilip çok uzun dönem bundan faydalanabiliyorsunuz. Bu bufflar sayesinde dar alan olduğu için, hedef seçme olmadığı için vesaire vesaire bu buffları birçok kıtanıza dağıtıp rakibinizden daha üstün olmanızı sağlayabiliyorsunuz. Kanyon'da Richard'la, Martel'le ve Constantine'le kullanırken birçok spender, bir sürü komutanı full insanın tercih ettiğini görebilirsiniz. Bu bufflar sayesinde o etkisi çok büyük oluyor. Bir tık da iyileştirmesi sayesinde yarattığı etki gerçekten çok büyük oluyor. Konstantin'in arkasında hem normal saldırıyı artırıp hem iyileştirme verip hem işte öfkesinden dolayı büyük spenderların bile tercih ettiği bir komutan. Santuz da yine aynı şekilde Kanyon'da yine sarı komutanları iyi durumda olan insanların tercih ettiği komutanlar. Benim mor komutanlarla ilgili anlatacaklarım bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ben size sarı komutanlar hakkında işte biriminize göre piyadeyseniz, okçuysanız ve süvariyseniz neler yapabileceğinizi, nelerden başlayıp neleri neden tercih edebileceğiniz hakkında konuşacağım. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakabilirsiniz. Onun dışında aklınıza takılan bir şeyler varsa yorum olarak yazabilirsiniz aşağıya. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Tekrar bir videoda görüşene kadar hoşça kalın.